Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda bana sıkça sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bunların hepsinin böyle tek bir videoda bulunmasını istedim. Bu sorulardan bazılarını zaten daha önce başka videolarımda da yanıtlamıştım. Ancak hepsinin bir arada olması için böyle bir video hazırlama gereği duydum. Öncelikle bu videonun ikincisi de olacak. İlk videoda, yani bu videoda gitmeden önce sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışacağım. İkinci videoda da gittikten sonra sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışacağım. İsterseniz şimdi hemen sorularımıza geçelim. Baştan şu uyarıyı da yapayım. Süreçler sürekli değişebiliyor ve üniversiteden üniversiteye de farklılık gösterebiliyor. Ben Erciyes Üniversitesi'nde olduğum için ve kendi sürecim nasılsa onunla ilgili cevaplar vermeye çalışacağım. Şimdi ilk sorumuz, ders seçimi nasıl yapılır? Bildiğiniz gibi Erasmus'a giderken birçok form dolduruyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Learning Agreement. Learning Agreement şöyle bir form. Orada alacağınız, yani gideceğiniz ülkede alacağınız dersleri yazdığınız ve aynı zamanda da burada onlara karşılık gelecek olan dersleri yazdığınız bir form. Gideceğiniz ülkeye gitmeden önce Before Mobility kısmını dolduruyorsunuz. Eğer gittiğinizde açılmayan ders olursa During Mobility kısmını dolduruyorsunuz. Dönüşte de After Mobility kısmını veya transkripte sunabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda bizden Erciyes Üniversitesi bir de akademik tanınma formu istemişti. Bunu her üniversite istiyor mu bilmiyorum. Bu akademik tanınma formunu da kendi üniversitenize veriyorsunuz. Bu sayede bir yönetim kurulu kararı çıkıyor ve süreç o şekilde işliyor. Ders seçimi yaparken çok da böyle dikkat edeceğiniz püf noktalar yok aslında. Sadece o dersi kaç kişi alıyorsa ona bakabilirsiniz eğer görünüyorsa. Veya oraya daha önce gitmiş insanlara ulaşıp o ders hakkında bilgiler alabilirsiniz. Zaten ders seçimini yapıyorsunuz. Eğer seçtiğiniz derslerden açılmayan olursa değiştirebiliyorsunuz. Veya yine beğenmediğiniz ders olursa da onu da değiştirebiliyorsunuz. Tüm bunları da aslında gittikten sonra yapıyorsunuz Learning Agreement'ın During Mobility kısmında. Şimdi isterseniz bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuz da pasaportla ilgili. Hangi pasaportu almalıyım? Pasaport için harç ödeyecek miyim veya defter bedeli ne kadar gibi sorular geliyor. Eğer daha önce hiç pasaport almadıysanız Bordo pasaport alıyorsunuz. Bu pasaportu da nüfus müdürlüğüne giderek onların işte istediği gerekli evrakları da teslim ederek pasaportunuzu alıyorsunuz. Pasaport için 25 yaş altı ücret ödemiyor, vize ücreti ödemiyor. Ama defter bedeli ödüyor. Bu defter bedeli ücretleri de değişebiliyor, her yıl değişiyor diye biliyorum. Bunu da pasaport defter bedeli ücretleri yazarak Google'dan öğrenebilirsiniz. Bu yüzden net bir rakam vermek istemedim. Yani kısaca daha önce pasaportunuz yoksa gidip Bordo pasaportu çıkartıyorsunuz. Yine yeşil pasaportunuz varsa bu da geçerli, bunu da kullanabilirsiniz. Bir diğer sorumuz sigorta ile ilgili. Sigorta nasıl yapılır, nereden yapılır ve ücreti ne kadar gibi sorular da geliyor. Öncelikle ben sigortayı nasıl yaptırdım ondan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi vizenizi almak için VFS Global'e başvuruyorsunuz. Bu VFS şirketinin sağladığı çeşitli hizmetler var. Bunlardan bir tanesi de sigorta hizmeti. Yani ben sigortamı VFS şirketinden yaptırmıştım. Vize için istenen belgeleri teslim etmeye gittiğinizde sigortanızda o sırada yaptırabilirsiniz. Çok kısa sürüyor zaten. 10-15 dakikalık bir olay. Benim yaptırdığım sigorta 41 euroluk bir sigortaydı ve Covid kapsamı dışındaydı. Yani Covid'i kapsamıyordu. Covid kapsamlı yaptırırsanız da 61 euroydu galiba. Ancak şimdi aşı olayları yaygınlaştığı için son durum ne onu bilmiyorum. Yine bu ücretlerde değişiklik gösterebilir. Onun dışında kendiniz başka yerden de sigortanızı yaptırabilirsiniz. Sigortanın belli şartları var. Zaten bu da vize için istenen belgelerde yazıyor. Onu da konsolosluğun sitesinden veya VFS Global'in sitesinden öğrenebilirsiniz. Bir sonraki soru yine vize belgelerinizi toplarken sorduğunuz bir soru. Uçak bileti durumu. Öncelikle uçak bileti nasıl alınır veya rezervasyon yapsak kabul ediliyor mu? Buna cevap vereyim. Evet, rezervasyon kabul ediliyor. Zaten ne zaman gideceğiniz belli olmadığı için rezervasyon yaptırıyorsunuz ve aynı zamanda da vize belgeleriniz arasında uçak bileti veya rezervasyonu istendiği için uçak bileti rezervasyonu tarihi vize belgelerinizi teslim ederken geçerli olmalı. Ben uçak bileti rezervasyonumu şöyle yaptırmıştım. Vize belgelerimi teslim edeceğim günün sabahında rezervasyonumu yaptırmıştım. Bir günlük bir rezervasyondu bu ve ücretsizdi tabii ki. Ücretsiz rezervasyon yapan birkaç site var. Ben turna.com'dan yaptırmıştım. En uygun da yapıyor diye biliyorum ama şu an son durumunu bilmiyorum. Rezervasyonunuzu yaptırdıktan sonra size zaten mail olarak geliyor bilgileriniz. Bu maili çıktı şeklinde belge olarak sunabiliyorsunuz.
Daha sonra rezervasyonunuz bir gün sonra bile bitse sıkıntı olmuyor. Önemli olan belgelerinizi teslim ettiğiniz zaman geçerli olması. Bir sonraki sorumuz kalacak yer nasıl ayarlanır? Öncelikle kalacak yer size karşı üniversite tarafından önerilebiliyor. Ancak bunun önerilmediği durumda siz kendiniz kalacak yer ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu durumda biraz karşı üniversitenin koordinatörüne baskı yapmanızı öneririm. İlla ki kalacak yer ayarlayacaktır size. Eğer ayarlamazsa da açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Oradan kiralık ev, kiralık daire fiyatlarına bakabilirsiniz. Ancak fiyatlar biraz yüksek olduğu için bunu tek başına karşılamanız biraz zor olacak. Bu yüzden birkaç kişi birleşip bir daire kiralayabilirsiniz. Bir diğer soru da tüm bu vize süreçlerinde ne kadar ücret ödeyeceğim sorusu. Bu soruya da yine kendimden yola çıkarak şöyle bir cevap verebilirim. Öncelikle vizenizin harç ücreti 120 euro oluyor. Bunu euro olarak ödüyorsunuz. Onun dışında VFS bir işlem ücreti alıyor. Bu benim zamanımda 100 TL'ydi. Yani TL olarak veriyordunuz bunu. Onun dışında vizenizin, pasaportunuzun tekrar evinize ulaşması için isterseniz ekstra kargo ücreti de veriyorsunuz. Ama kendiniz de tekrar VFS'ye gidip elden de alabilirsiniz. Kargo ücreti de 10 euroydu ve euro olarak veriyordunuz bunu. Onun dışında söylediğim gibi sigortayı da orada yaptırmıştım ve 41 euro da ona vermiştim. Yani toplamda 120 euro vize harcı, 10 euro kargo, 41 euro sigorta artı 100 TL'de işlem ücreti vermiştim. Bu ücretler tabii ki şu anda değişmiştir illaki. Net rakamlara, güncel bilgilere VFS'nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Bir diğer çok sorulan soru vize ile ilgili. Vize mülakatı ile ilgili. Mülakatta neler soruluyor, nasıl bir ortam var gibi sorular. Öncelikle mülakata çağrılmanız telefon yoluyla oluyor. Sizi arıyorlar ve şu gün mülakatınız var işte geleceksiniz diyorlar. Mülakat içinde tekrar VFS Global şirketine gitmeniz gerekiyor. Onun içinde küçük bir odada görüntülü olarak konsolosluktan biriyle görüşüyorsunuz. Bu kişi yabancı oluyor ama çok az Türkçe de biliyor. Anlamadığınız şeyler olursa Türkçe sorduğunuzda da cevap verebiliyor. Ama genellikle İngilizce oluyor bu mülakat. Mülakat zor mu diye soracak olursanız kesinlikle korkmayın bu mülakattan. Genellikle işte şöyle sorular da geliyor. İngilizce seviyem yeterli değil, bu mülakatta başarısız olur muyum diye. Ancak burada sizin İngilizce seviyeniz ölçülmüyor. Burada Litvanya'ya neden gitmek istediğinizi öğreniyorlar daha çok. Yani karşıdakinin sorusunu anlayıp basit bir şekilde cevap vermeniz yeterli oluyor. Bu sorularda genellikle şöyle oluyor. Neden Litvanya'yı tercih ettin? Orada hangi üniversitede okuyacaksın? Hangi bölümdesin? Ve hangi dersleri alacaksın? Litvanya'da veya Avrupa'da akrabaların, tanıdığın var mı? Buna kesinlikle hayır cevabını vermenizi tavsiye ederim. Onun dışında sizin ve aileniz hakkında sorular geliyor. Hangi bölümü okuduğunuz, ileride hangi mesleği yapmayı düşündüğünüz veya aileniz hangi mesleği yapıyor bunlar soruluyor. Ve gittikten sonra nerede kalacağınız gibi sorular geliyor. Rahat olun, sakin bir şekilde cevaplayın. Zaten Erasmus öğrencisi olduğunuzu biliyor. Bunu tekrar söyleyebilirsiniz Erasmus öğrencisiyim diye. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bir diğer soru vizeden red yeme ihtimali nedir? Yine bu da çok soruluyor. Bizim zamanımızda, benim gittiğim dönemde red yiyen yoktu. Öyle söyleyeyim. Ama bizden sonraki dönemlerde de konuştuğum çok kişi oldu. Bunlardan red yiyen birkaç kişi olmuş. Ama bunlar çok aykırı durumlar. Yani olağanüstü bir durumun olması lazım red yemeniz için. Bunlarda genellikle şöyle durumlar oluyor. Bir kişinin galiba Litvanya'da bir tanıdığı varmış ve o da bir suça bulaşmış. Bu şekilde red yemiş. Onun dışında eksik belgeden red yeme şansınız yok bence. Çünkü orada zaten belgeleriniz kontrol ediliyor bir kişi tarafından. Ve eksik belge olduğunda şu belgeniz eksik diyor ve hemen getiriyorsunuz o belgeyi. Getirebilecek durumdaysanız tabii. Eğer getiremezseniz de sonra başvuruyorsunuz zaten. Yani paranız yanmıyor bu durumda. Onun dışında bir disiplin cezanız varsa veya bir suça karışmışsanız ancak red yeme şansınız var. Onun dışında red yiyeceğinizi düşünmüyorum ben. Bir diğer sorumuz tüm bu vize süreci ne kadar sürüyor? Bu yine değişkenlik gösteren bir durum. Bu biraz evraklarınızı hazırlamanızla ilgili veya VFS Global'deki yoğunlukla ilgili. Tabii ki bu süreç değişkenlik gösterebilir. Ancak benim tüm bu vize evraklarını toplama olsun, teslim etme olsun ve vizemin elime ulaşması süreci olsun hepsi bir ay sürmüştü. Yani en az bir ayınızı
vizenizi ayırın derim. Mülakattan başarılı veya başarısız olma durumunuzda zaten bu sırada belli oluyor. Vizeniz elinize ulaştığında öğreniyorsunuz bunu. Daha önceden öğrenme ihtimaliniz yok. Artık vizeniz elinize ulaştı. Bundan sonra çok sorulan sorulardan birisi de hibe ne zaman yatacak sorusu. Bu da yine değişkenlik gösteren bir soru diyebilirim. Ancak benimki çok kısa bir sürede yatmıştı. 1-1,5 hafta içerisinde yatmıştı. Gitmeden bir gün önce yatmıştı. Çünkü duyduğum kadarıyla gittikten sonra yatanlar bile oluyormuş. Hatta birisine gittikten bir ay sonra yatmış hibesi. Bu aslında hem sizle ilgili hem de kendi üniversitenizin uluslararası ofisindeki yoğunlukla ilgili veya ulusal ajansla ilgili bir durum olabiliyor. Siz belgelerinizi en kısa sürede hazırlayıp teslim etmeye bakın. Zaten gerisini Erasmus koordinatörünüz ayarlayacak. Ulusal ajansla iletişime geçerek hibenizi ayarlamaya çalışacaktır. Yani hibenin ne zaman yatacağı ile ilgili kesin bir süre veremem. Yine hibe ücreti de bize %70'ini yatırmışlardı ve bu yaklaşık 960 euro civarı bir şeydi. Döndükten sonra da %30'unu alıyorsunuz. Yani Erasmus sürecinizi tamamlıyorsunuz, dönüyorsunuz ülkenize. Ondan sonra %30'u yatıyor. Bu yine biraz uzun sürmüştü bende. Döndükten sonra yaklaşık 2-2,5 ay sonra yatmıştı kalan hibem. Onunla ilgili de bir video yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Gitmeden önce 960 euro olmak üzere, döndükten sonra da 400 euro civarı bir ücret yatmıştı. Bir hibe yatmıştı bana. Yani toplamda 1300 euroluk bir ücretti. Bir diğer soru da genellikle hibesiz giden öğrencilerin sorduğu bir soru veya hibesi yatmayanların sorduğu bir soru oluyor. Bu soruda yanımda ne kadar nakit götürmeliyim sorusu. Bu soruya da şöyle cevap verebilirim. Yanınızda çok fazla nakit götürmeyin kesinlikle. Çünkü ne olur ne olmaz diye düşünmeniz gerekiyor. Nakit taşıdığınız zaman bunu kaybetme olasılığınız her zaman var. Litvanya'ya yetiştiğinizde yanınızda 100-200 euroluk bir tutar olması gayet yeterli. Bunları da zaten gidecekseniz eğer başka bir şehre giderken trene veya otobüse vereceksiniz veya hat alacaksınız zaten illaki. Bu hat ücretine verebilirsiniz ve yine havalimanından tren istasyonuna veya otobüs istasyonuna giderken taksi ücreti olarak verebilirsiniz. Bu yüzden 100 euro bile rahatlıkla yeter size tüm bunlar için. Bir diğer sorumuz Isaac kart sorusu. Isaac kartı almalı mıyım? Nereden alacağım, nasıl alacağım sorusu. Öncelikle Isaac kartı kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Öncelikle toplu taşımadaki indirimi çok güzel. Yarı fiyatına kullanıyorsunuz toplu taşımayı. Yani %50 indirimli kullanıyorsunuz. Onun dışında yine müzelere girerken öğrenci olduğunuzda kimi müzelere ücretsiz bile girebiliyorsunuz. Kimi müzelerde de indirimli olarak bilet alabiliyorsunuz. Yine bu Isaac kart şehirler arası otobüste ve trende de indirim sağlıyor size. Yalnızca toplu taşımada değil. Yine %50'lik bir indirim uygulanıyor. Veya çeşitli restoranlarda, mağazalarda da indirimler sağlıyor. Yani kesinlikle Isaac kartı alın derim. Isaac kartı isterseniz Türkiye'den de alabilirsiniz. Türkiye'den aldığınız kartı orada kullanabilirsiniz. Daha önce kullananlar var. Veya siparişini Litvanya'ya verip, Litvanya'daki okulunuza verip gittiğinizde okulunuzdan da teslim alabilirsiniz. Bunun için Erasmus koordinatörünüze danışabilirsiniz. Hem buradaki hem Litvanya'daki danışmanınıza sorabilirsiniz bu durumu. Hangisi sizin için daha uyguna geliyorsa o şekilde alırsınız Isaac kartınızı. Şimdiki sorumuz aslında soru değil de daha çok benim hatırlatmak istediğim bir şey. Yurt dışı çıkış harcı. Bunu kesinlikle yatırmayı unutmayın. Zaten bunu havalimanından yatırıyorsunuz. Havalimanına gittiğinizde orada küçük bankamatik tarzı yerler oluyor. Zaten üstlerinde yurt dışı çıkış harcı diye yazıyor. Buradan yurt dışı çıkış harcını ödüyorsunuz. Size küçük bir fiş veriyor. Bu fişi daha sonra gösteriyorsunuz. Bunun ücreti de değişmiş olabilir. Yine her sene değişiyor diye biliyorum. Bunu da yine yurt dışı çıkış harcı ücretleri yazarak öğrenebilirsiniz. O yüzden yine net bir rakam vermiyorum. Bir diğer hatırlatmak istediğim konu da uçak bileti alırken mutlaka Türk Hava Yolları'nın öğrenci planına kayıt olun. Buna kayıt olduğunuzda hem indirimli bir şekilde, yani çok indirim olmasa da yine de bir indirim sağlıyor size. İndirimli bir şekilde biletinizi alıyorsunuz. Hem de size yurt dışı için 40 kiloluk bir bagaj hakkı veriyor. Bu hak normalde 30 kiloydu galiba. Ancak Türk Hava Yolları'nın öğrenci planına üye olduğunuzda ekstra 10 kilo daha bagaj hakkı kazanmış oluyorsunuz. Yani 40 kiloluk bir bagaj hakkınız oluyor yurt dışı için. Bunu da yine Türk Hava Yolları'nın öğrenci planı gibi aratarak internetten bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Veya Türk Hava Yolları'nın
çağrı merkezini de arayabilirsiniz. Gelelim en çok sorduğunuz sorulardan birisine. Bunu en sona sakladım. Litvanya'ya gitmeye değer mi sorusu. Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Burada gideceğiniz ülkeden çok bir Avrupa ülkesine gittiğinizi kesinlikle unutmayın. Tabii ki gideceğiniz ülke önemli. Ancak bir Schengen vizeniz oluyor ve bunun sayesinde diğer Avrupa ülkelerine vize ödemeden gitme fırsatınız oluyor. Yani bunun farkında olmak çok önemli. Yani çok geniş bir soru bu. Elbette ben Klaipėda'ya gittiğim için oranın biraz daha hareketli olmadığını söyleyebilirim. Ancak Vilnius'a gidecek olursanız orası biraz daha hareketli. Orada daha çok eğlenebilirsiniz. Daha çok yerleri görme fırsatı elde edebilirsiniz. Yani elbette başkent biraz daha hareketli olacaktır. Klaipėda'yı öyle çok canlı bir yer olarak beklemeyin. Sonuçta küçük bir yer, nüfusu da oldukça az bir yer ve yine tabii ki soğuk bir yer Litvanya. Bunun için hazırlıklı olmayı unutmayın. Yani başta da dediğim gibi önemli olan bu Schengen vizesine sahip olmak. Ve tabii ki orada alacağınız eğitim de çok önemli. Eğitim konusu zaten bambaşka bir olay. Yine bir yurt ortamı olacak orada. Bu yurt ortamında çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler olacak. Onlarla pratik yapma fırsatı elde ediyorsunuz. Yine derslerde de İngilizce konuştuğunuz için İngilizcenizi geliştirmek için bir fırsat bu. Yani kesinlikle Litvanya'ya gidin veya gitmeyin diyemem ama kesinlikle Erasmus yapın diyebilirim. Böylece de gitmeden önce sorduğunuz soruların sonuna geldik. İkinci videoda da gittikten sonra sorduğunuz sorularla ilgili bir video gelecek. Son olarak hatırlatmak istediğim şey, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolar olursa da beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yine katıl butonundan da kanala destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın.